Herkese selam. Bugün sizlere evdeki 3 doğal malzemeyle orkidelerin kök gelişimi, yaprak sağlığı ve genel canlılığı için oldukça etkili bir gübre hazırlayacağım ve bu gübrenin 4 farklı uygulanışını göstereceğim. Az sonra göreceğiniz aynı orkideye ait iki görüntü arasında yalnızca 9 gün fark var. Köklerin ve yaprağın nasıl sağlıklı büyüdüğünü görüyorsunuz. Daha güçlü kökler, daha parlak ve sağlıklı yapraklar, daha iyi su ve besin alımı, direnç artışı, yeni sürgün ve yaprak oluşumu. Tüm bunlar yalnızca 3 malzemeyle hazırlayacağımız bu mucizevi gübreyle mümkün. Orkide bakımına dair püf noktaları da öğreneceğiniz videomun her dakikasını izlemenizi şiddetle tavsiye ediyorum ve gübrenin yapımına geçiyorum. İlk olarak potasyum kaynağı olan orkidenin kök gelişimini ve çiçek sapı oluşumunu destekleyen bir elmanın kabuğuna ihtiyacım var. Kullanacağım bu elma organik değil. Öncelikle tarım ilacı artıklarından ve elmanın markette daha uzun süre taze kalması için uygulanan beyaz mum tabakasından kurtulmakla başlıyorum. Bunun için evimizin baş tacı karbonatı kullanacağım. Sebze ve meyvelerdeki tarım ilacı artıklarından kurtulmak için sirke ve karbonat karıştırılmaz. Yalnızca karbonat kullanılır. Dışındaki sentetik beyaz mum tabakasını sıyırdığım elmayı nemlendiriyorum, karbonatla ovuyorum ve 10 dakika bekletiyorum. Sizler dilerseniz bu aşamayı yapmayabilirsiniz. Elma beklerken ikinci malzememizi hazırlayalım. Pirinç kullanacağız. 1 yemek kaşığı pirinci 1 çay bardağı suyla ıslatıyorum ve ovalayarak yıkıyorum. Pirinç suyu özellikle nişasta ve B vitaminleri sayesinde müthiş bir doğal canlandırıcıdır. Orkidelerde yeni köklerin oluşmasını hızlandırır, zayıf kökleri güçlendirir, nakil, saksı değişimi sonrası toparlanmayı hızlandırır. Ayrıca pirinç suyu kök bölgesindeki yararlı mikroorganizmaları beslediği için toprak sağlığı açısından da çok değerlidir. Özellikle zayıf, buruşuk veya sağlıksız gözüken orkidelerde toparlanma etkisi gösterir. 5 aydır sulanmayan orkide videomda kullandığım şey de pirinç suyuydu. 10 dakika beklettiğim elmayı yıkıyorum. Elma kabuğu potasyum kaynağıdır. Doğal şeker ve organik asitler içerir. Bitkinin enerji kullanımını artırır, canlanma etkisi sağlar. Hafif fermente olduğunda doğal gübreye dönüşür. Orkide toprağındaki yararlı mikroorganizmaları besleyerek kök sağlığını güçlendirir, yaprak canlılığını artırır, bitkinin genel yeşil aksamı daha parlak ve dolgun görünür. Küçük parçalara ayırdığım elma kabuklarını cam bir kavanoza koyuyorum ve üzerine yıkadığım pirincin suyunu ekliyorum. Elma kabuğu ve pirinç suyunun üzerine 1 su bardağı kaynar içme suyu ekliyorum. Ve üçüncü malzemem, yaprakların daha canlı ve koyu yeşil olmasını sağlayan azot, magnezyum içeren, doğal antioksidan özelliğiyle bitkinin bağışıklığını güçlendiren, çiçeklenmeyi destekleyen, sağlam kök ve sağlıklı yapraklarla daha güçlü çiçek sapı sağlayan yeşil çay. Yumuşak ama etkili bir doğal orkide dopingi olan bu karışımımın kapağını kapatıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Lütfen kanalıma ücretsiz şekilde abone olmayı, videomu beğenmeyi ve videoyu sevdiklerinizle, orkide severlerle paylaşmayı unutmayın. Desteğinizi bekliyorum. Karışımım soğudu, oda ısısında ve kullanıma hazır. Tel bir süzgeç ve temiz bir bez yardımıyla karışımı süzüyorum. Hiçbir tane ya da tortunun bu karışıma gitmemesi gerekiyor. Ve diğer önemli püf nokta seyreltme. Hazırladığınız doğal gübreleri seyreltmeden hiçbir bitkiye veremezsiniz, yoksa kökler yanar. 1 bardak karışımın içerisine 3 bardak temiz içme suyu ekliyorum. Orkidelerimin kök rengine dikkat edin. Gri, yani suya ihtiyaçları var. Peki seyrelttiğim bu gübreyi direkt orkideye dökebilir miyim? Hayır. Nasıl ki hızlı yemek yersek karnımız şişiyor, hazımsızlık yaşıyoruz, su ihtiyacı olan orkideye direkt gübre koymak da köklere zarar veriyor. Bu yüzden önce sade bir suyla orkidelerin köklerini nemlendiriyorum. Artık kökler yeşil ve gübreyi uygulayabilirim. Her bir orkideye 7-8 kaşık olacak şekilde
gübre veriyorum. Lütfen ücretsiz şekilde kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Bu gübreyi 3 farklı şekilde daha uygulayacağız. Uygulama yöntemlerinden ikincisi bir pamukla yaprakları silmek. Orkideler sadece köklerinden değil, yapraklarından ve hava köklerinden de besin alırlar. Ayrıca daha sağlıklı orkideler için temiz yapraklar çok önemlidir. Her hafta nemli bir bezle orkidelerinizin yapraklarını silmeyi ihmal etmeyin. Ama yaprağı silerken benim yaptığım hatayı yapmayın. Aceleyle yaprağı silerken hafifçe ezdim ve sonuç ortada. Tabii hemen üzerine tarçın uyguladım ama ezilen bölgenin sararmasına engel olamadım. Yaprakların alt kısımlarını da silmeyi unutmayın. Tüm bu uygulamaları sabah saatlerinde yapın ki akşama kadar orkideniz kurusun ve mantarın önüne geçin. Saksı tabağında biriken suyu da dökün. Gelelim üçüncü yönteme. Nemlendirdiğim pamuğu nazikçe hava köklerine sarıyorum ve çok kısa süreli bekletiyorum. Zaten köklerin hemen yeşile döndüğünü göreceksiniz. Asla hava köklerini bu şekilde sarılı uzun süre bekletmeyin çünkü hava köklerinin kurumasına neden olabilirsiniz ve her gübre için bu yöntemi uygulamayın. Dördüncü yöntemde de hafif nemlendirdiğim koton pedi çiçek sapındaki boğum yerlerine sarıyorum ve yaklaşık 5 dakika kadar bu şekilde bekletiyorum. Uyguladığımız bu 4 yöntem sayesinde orkidemiz hem köklerinden hem yapraklarından hem hava köklerinden hem de boğum yerlerinden gübrelenmiş oldu. Orkidelere sıvı gübreleri ayda bir vermeniz yeterli. Üzerinde çiçek olan orkidelerinize gübre vermeyin çünkü orkide bütün enerjisini çiçeklere harcıyor ve yeni yaprak ve dal oluşumu için enerji harcayacak durumu yok. Tüm bu uygulamalardan sonra orkidelerinizi direkt güneş ışığı almayan havadar bir yere koyun, ceryanda bırakmayın ve muhakkak yaprak aralarının özellikle taç yaprağın kuru olduğuna emin olun. Ve işte sonuçlar. Gördüğünüz bu orkideler indirimden alındı. Kiminin yaprağı parçalanmıştı, bazıları ise böcek istilasına uğramıştı. Hepsinin saksısı değişti ve budaması yapıldı. Tüm bunlara rağmen nasıl yeni kök ve yapraklar çıkardıklarını görüyorsunuz. Orkidelerinizi mümkünse pencere önüne koyun. Güneş ışığı değil, gün ışığı alan bir pencere. Çok fazla su vermeyin. Unutmayın ki fazla su orkidenin dostu değil, düşmanıdır. Fazla su eşittir mantar hastalığı. Sadece kökler griye döndüğünde su verin. Ayda bir gübreleme yapmanız yeterli. Gördüğünüz bu gelişimler yalnızca evde hazırladığım doğal gübreler sayesinde oldu. Sizler de evde doğal ve etkili gübreler hazırlamak istiyorsanız kanalıma ücretsiz şekilde abone olun, bildirimleri açın ve kanalımı sevdiklerinizle, orkide severlerle paylaşmayı ihmal etmeyin. Sormak istediğiniz soruları yorumlar kısmına yazın, muhakkak cevap veriyorum. Bir sonraki videoya kadar hoşça kalın, sevgiyle kalın.